Merhaba, Perilerin Bahçesi'nde bugün günün konusu Pigeapungens hopsi. Türkçe karşılığı hopsi mavi ladin olarak bilinir. Dünya bahçelerinde çokça kullanılan bir mavi ladin çeşididir. Türün en çok tutulan, en çok dikimi yapılan kültivarıdır. O yüzden peyzajda çokça kullanılan bir mavi ladin çeşididir. Kuraklığa, soğuğa ve zor şartlara oldukça fazla dayanıklıdır. Şimdi sizlerle hopsinin en güzel manzarayı bizlere sunan dönemi olan ilkbaharın ortasında sürgün döneminde sürgün gelişimini ve bu sürgünler üzerinde oluşan iğneleri ve tomurcukları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hopsi üzerindeki sürgünleri incelediğimiz zaman bakın buradaki şu parmağımla göstermiş olduğum noktadan tomurcuk patlamış ve sürgün oluşturmuş. Bu oluşan görmüş olduğunuz sürgün yaklaşık 20 santimetre ya da 30 santimetre civarında bir sürgün oluşturuyor. Şu an oluşan sürgün boyu 10 santimetre. Bu sürgün uzamaya devam edecek. Bakın üzerinde iğneler var. Bu iğneler, bu görmüş olduğunuz iğneler yaklaşık 3 santimetre civarında bir boya ulaşıyor. Bakın yeni sürgünleri görüyorsunuz. Hopsi üzerinde oluşmuş. Şurada renkler çok net bir şekilde görülüyor. Bakın hopsinin burada görmüş olduğunuz gibi şu parmağımın ucuyla göstermiş olduğum nokta yeşil. Bakın normalde hopsinin gövde rengi kahverengi. Ancak buraya baktığınız zaman bu sürgün yeşil. Yani taze bir sürgün olduğu için yeşil renkte. Bu yeşil renk zamanla odunlaştıkça kahverengi rengini alacak. Ve bu iğneleri incelediğiniz zaman bakın şuradaki iğneleri de bakalım. Çok güzel bir görüntüsü var. Harika bir görüntüsü var. Bakın bunlar çok yumuşak, daha sertleşecek zamanla. Görmüş olduğunuz gibi bu sürgün de yeşil, kahverengileşecek ve odunlaşacak. Bakın şu an ekranda görmüş olduğunuz tomurcukların oluşumu. Bakın burada hafif pembemsi bir nokta var. Bunlar gelecek yılın tomurcukları. Yani bu sürgünün bu noktasından gelecek yıl bir o tomurcuk oluşacak ve bir tomurcuk üzerinden yeni sürgünler oluşturacak hopsi. İçerisinde çok sayıda Pigeapungens hopsi bulunmakta. Hopsinin olumsuz yanlarından biri de bakın şu gövdeyi takip edin lütfen. Aşağı doğru bu gövde iniyor. Bakın. Bakın. Yani bu gövde doğrusal bir şekilde büyümüyor. Hopsinin olumsuz yanı bu. Mutlaka hopsiyi bir destek çubuğu ya da herhangi bir kazıkla sizin hopsinizin boyutuna göre bambu çubuk, destek çubuğu ya da bir kazıkla bu doğrusal hale getirmek için hopsinizin gövdesine mutlaka bir destek çubuğuna ihtiyaç duyuyor. Bakın yine bir başka hopsinin sürgününü inceliyorum. Bu sürgün yaklaşık 15 santimetre civarında. Bu sürgünü incelediğimiz zaman yine pembe tomurcuklarını görebilmektesiniz. Ama mükemmel bir görüntü. Hopsinin en güzel manzarayı oluşturduğu
Çok müthiş bir görüntü. Harika bir görüntü. Özellikle sizlere uç sürgününü de göstermek istiyorum şu şekilde. Bir başka hopsi üzerinde. Perilerin bahçesi içerisinde onlarca Pygia pongens hopsi kültüvarı mevcut. Bunları bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizinle paylaştığım bu hopsi kültüvar yaklaşık 8 yaşında. Hopsi diğer çeşitlere göre daha yavaş büyüyen bir çeşit. Bakın bir başka çeşitin üzerine geliyorum. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi bir destek çubuğu mutlaka ihtiyaç duyuyor. Değilse hopsi yani yaklaşık 30 derece 45 dereceye kadar eğiliyor. O yüzden mutlaka destek çubuğuna ihtiyaç duyuyor hopsi. Burada bir başka hopsi. Sizinle paylaşmış olduğum bu görüntüler hopsinin en güzel renklerinin olduğu dönem. Muhteşem görüntüsünün olduğu dönem bu dönemdir. Görmüş olduğunuz gibi harika görünüyorlar. Çok etkileyici bir bitki. Özellikle gümüş mavisi bu renkler bahçenize bambaşka bir hava katıyor. Bahçenize renk katıyor. Peyzajda bahçelerin bence olmazsa olmazı. Bu hopsinin en büyük özelliklerinden biri de genel olarak ladinler çok soğuğa, kuraklığa ve kısacası zor şartlara çok dayanıklı bitkiler. Yani hem çok zor şartlarda böylesine muhteşem renkleri veren olağanüstü bir bitki. O yüzden bahçemde, perilerin bahçesinde oldukça fazla kullandığım bir bitki. Evet, bir başka hopsiye geçiyoruz. Bunlar 5 yaşlı bir hopsi görmüş olduğunuz gibi. Bakın az önceki hopsilerle bunun sürgünlerini karşılaştırdığımızda bu hopsi küçük olduğu için yaklaşık 6-7 santimetre uzunluğunda bir sürgün vermiş. Az önceki hopsilerimiz yaklaşık 15 santimetre civarı. Yani bu sürgünlerin 2 katı daha uzun sürgünler veriyor. Ancak bu hopsimiz küçük olduğu için sürgünleri görmüş olduğunuz gibi çok daha kısa.